Teşekkür ederim. Ve şimdi biraz sonra elde edeceğimiz için başta teşekkür ettik. Ya sondan yaratılıyor ya hayat. Biraz sonra elde etmeye daha başlamadan önce teşekkür ettik, şimdi o yolculuk başlıyor. Şimdi bunun için arkadaşlar önce bizim hangi tarafa geçmemiz lazım? O boşluk tarafına geçmemiz lazım. Ya bu boşluk, hiçlik hep deniyor. Bu nedir? O tarafa bir gidelim. Şimdi insan güzel dostlar bir oda gibi, odaya benziyor. Şu sandalye, bunun ismi ne? Bu da boş durmasın, bir oturayım değil mi ya? Böyle insan, garip bir şey yaptım yani hani bir canı varmış gibi üzülür mü acaba? Hani niye benimle ilgilenmiyorsun, muhatap olmuyorsun falan diye ağlarsa falan. Şimdi bu espri değil ha. O büyük insanlara baktığımız zaman arkadaşlar o cansızlara nasıl saygı gösteriyor? Çay kaşığını atmıyor. Ve bir yerde dinlemiştim Deepak Chopra ile bir papaz tartışıyor. Diyor ki yani diyor böyle sandalye falan gibi de cansız varlıklar. Kim demiş diyor. Hiç o kadar etkilendiğim bir sahne yok. Kim demiş cansız oldu. Neyse orası ayrı bir konu. Şimdi insan bir odaya benziyor arkadaşlar. Oda. Oda dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Oda. Odanın büyüklüğü, tavan ne kadar yüksek. Aramızda mimarlar falan varsa odayı hemen kafasına çiziyordur işte 2'ye 3, 4'e 5 falan. Böyle oda, duvarlara bakarız değil mi arkadaşlar? Ya da odanın içine bir şeyler koymuşuzdur işte sandalye, masa falan. Kendinizi bir oda gibi düşünür müsünüz? Bir oda olsanız nasıl bir oda olursunuz acaba? Ve o odada, şimdi oda var ya, odada duvarlar var. O duvarlar oda mı? Hayır, odayı koruyan. Bizim, şimdi zihnimiz, bilinçaltımız var ya güzel dostlar. Onlar ben mi? Hayır, onlar beni koruyan şeyler. İhtiyacım var ama onlar ben değilim. Problem ne? Ben onları kendim zannetmişim. Bilinçaltımla özdeşleşmişim. Ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. O senin duvarın, o sen değilsin. Ne iş yapıyorsun? Doktorum. O senin duvarın, seni koruyan bir şey ama sen değilsin. Şimdi o da aslında o duvarların arasındaki boşluk değil mi arkadaşlar? Duvarların arasındaki boşluk asıl oda değil mi? O boşluğu koruyan duvarlar var, oraya da bizim zihnimiz diyoruz. Şimdi şöyle yapalım mı? Mesela duvarları bir yıksak. Bir oda yaptın ya kendine, önce bir oda yap kendini. Nasıl bir oda olurdun acaba? İçine nasıl süs eşyaları koyardın? Şimdi duvarları bir yıksak arkadaşlar. Oda kayboldu mu? Oda orada duruyor. Tavanı da atalım, tabanı da atalım. Hatta ben de yardım edeyim, masa sandalye varsa ucundan tutayım. Her şeyi attın ya, geriye ne kaldı? Bir boşluk görüyorsun değil mi şimdi? Peki şimdi sormak istiyorum. O boşluk hastalanır mı? O boşluğun bir rengi var mı? O boşluk korkar mı? O boşluk doğar mı? O boşluk ölür mü? O boşluğu korkutabilir misin? Sen o boşluksun. Korkan zihnin olur. Ölen bedenin olur. Seni mezara koyarlar bedenini ama sen devam edersin yolculuğuna. Zaten sen boşluk olduğun için, mesela sen sessizlik olduğun için sesi alabilirsin. Sen de ses olsa ses alamazsın ki. Sen renksiz olduğun için renkleri fark edersin. Sen de renk olsa başka bir rengi fark edemezsin ki. Bilim adamları diyorlar ki arkadaşlar, bir şey kendisiyle özdeş olan bir şeyi göremez. Yani bu kalem kendisini göremez. Görebilmesi için bundan ayrılması lazım. Anne karnındaki çocuk anneyi göremez. Onu görebilmek için ondan ayrılması lazım. Bir şey içinde olduğu bir şeyi göremez. Özdeş olduğu bir şeyi göremez diyor bilim adamları. Yani biz şimdi bu binayı görmüyoruz değil mi? Neden? İçindeyiz. Buraya kadar doğruysa bundan sonrası tam beynin yandığı yerler. Buraya kadar da katılıyor musunuz güzel dostlar? İnsan, yani bir insan demeyelim, bir şey kendisiyle özdeş olan bir şeyi göremez. Mesela gözüm kendisini göremez. Görmek için bundan ayrılması lazım. Ayna kendisini göremez. Ayna görmek için kendisini karşısına başka bir ayna koyman lazım. Katılıyor muyuz? Şimdi bir şey kendisiyle özdeş olan bir şeyi göremezse o zaman ben bu bedeni görüyor muyum? Demek ki beden değilim.
Ben renkleri görüyor muyum? Demek ki renksizim. Ben mekanı görüyor muyum? Demek ki mekanda değilim. Ben zamanı fark ediyor muyum? Demek ki zamansızım. Zaman ötesiyim. Yoksa fark edemem. Fark ettiğin hiçbir şey sen olamazsın. Fark ettiğim hiçbir şey ben olamam. Çünkü ben fark edenim. Fark ettiği, hani insanlar diyor, ben kendimi buldum. Kendini bulamazsın. Kendini buldum diye bulan kim? Bir bulan olacak, bir de bulunan olacak. Her zaman sen bulansın. Bulunan hiçbir zaman sen olamaz. Çünkü bulansın sen. Şimdi burası biraz karışmış olabilir. Karışık geldi mi? Anlatabildim mi güzel dostlar? Birazcık derin bir boyut. O zaman bir yerde anlattım bunu. Sonra dediler ki bir otelde, eğitimde, kuantumda anlattım. Sonra yemek yemeye gidiyoruz. Lan madem yokuz dedi, bu yemeği kim yiyor ya? Bir de her yerim boş. Burası arkadaşlar derin bir boyut. Sonra bir daha bakabilirsiniz. Bu tarafı bizim, işte arkadaşlar, şimdi sihirbaz olacağım yer. Sihirbazlığın kanunu dediğimiz yer burası. Önce ol. Allah ol dersen olur derken, bak ol dersen olur. Önce bize ol diyor. Bil demiyor, ol diyor. Ol. Yani bilmek önemli olsaydı şeytan biliyordu. O bizden daha değerli olurdu değil mi? En çok bilen o değil mi? Bize diyor ki ol dersin olur, bir ol. Önce bir zengin ol. Önce bir mutlu ol. Sonra hepsi peşinden koşacak. Sen kendini önce bir sev, sevgi ol. O zaman millet sana aşık olacak. Önce bir ol. Şimdi Hz. İsa havarileri diyor ki arkadaşlar, ya diyor şu işte kayağa binin karşıya gidin. Hz. İsa'nın havarileri gidiyor arkadaşlar. Gidiyor ya. Sonra bir yerde bir tufan falan ne oluyor işte kayık batacak. Oradan kayık batacak bağırıyorlar. Ya İsa gel kurtar bizi, batıyoruz ölüyoruz. Ya İsa gel kurtar bizi, batıyoruz ölüyoruz. Hz. İsa suyun üstünden koşarak gidiyor arkadaşlar. Koşarak varıyor, sonra kayığın yanına varıyor, diyor gelin diyor. Şimdi kayıklı adamlar diyor, suyun üstünde duruyor. Gelin diyor. Bu bir büyü falan herhalde diyorlar. Kimse hareket etmiyor. Ya gelsenize diyor. Birisi kalkıyor kayıktan, gerçekten suyun üstünde yürüyor. Enteresan. Hazreti İsa'nın yanına varında diyor ki, bu nasıl oldu? Tak batıyor. Battığında Hazreti İsa'yı atıyor, çıkartıyor onu. Diyor ki, ya nasıl deme işte. Oluyor işte. Nasıl deme, az inanmış diyor. Aynı cümle bu. Nasıl deme, az inanmış. Oluyor işte. Biz o sihirbaz olacağım yer burası arkadaşlar. Ben önce son oluşturmam lazım ve neyse o olsun dediğim şey, istediğim, yazdığım şey o olmuş gibi. O olmuş gibi davranmak, o olmuş gibi davranmaktır. Yani şöyle değil, arabam yok, arabam olsun diye davranayım. O zaman arabam var diye düşüneyim. Arabam var, arabam dışarıda var. Arabası olan bir adam böyle bir şey düşünür mü? Gerçekten varmış gibi. Oyun oynamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir rol yapmalısın ki, öyle bir hissetmelisin ki karşına bir zengin çıktı ya, öyle bir zenginlik hissetmelisin ki karşındaki zenginliğinden utanmalı. Öyle bir güç hissetmelisin ki karşındaki güçlü senin gücünden çekinmeli. Bunu yaptığımızda nasıl hayatın mucizevi bir şekilde değiştiğini görüyoruz.